Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks Pazar sohbetine hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten ağır sikletteki son gelişmeleri, son sonuçları ve önümüzde yaklaşan tartışmasız ağır siklet boks şampiyonu belirleyecek olan Tyson Fury Alexander Usyk maçından da bahsediyor olacağız videonun sonuna doğru. Şimdi son zamanlarda hangi karşılaşmalar oldu? Hemen onlara bir bakalım. Tabii ben öncelikle 2 hafta kadar önce, işte 13 gün önce demişim. Bu Frazer Clark'la Fabio Wardley arasındaki karşılaşmanın çok güzel olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bu maç benim beklediğimden de güzel geçti. İkisi de gerçekten güzel bir performans sergiledi ve beraberlikle bitmişti maç. Karşılaşmanın rövanşı olacağı söylendi. Tabi Eylül-Ekim aylarında Fabio Wardley'nin burnu artık ne zaman düzelirse diye bir açıklama yapılmıştı. Buradan sonra yakın zamanda biliyorsunuz işte bu gece Alexander Zakozy Granit Xala'yı ikinci roundda knockout etti. Bu zaten kanalımızda videosunu yaptığımız bir boksördü. Analizini yapmıştım. İşte burada da linki var. Buradan izleyebilirsiniz. Alexander Zakozy'yi. Tabii genç bir boksörü knockout ettiği için sıralamalarda ciddi anlamda yükselecektir. Ama fazla böyle şey yapmıyor yani. Senede bir maç yaparak gidiyor. Bu da onu olumsuz etkiliyor. Umarım daha fazla ringe çıkar diye düşünüyorum. Şu anda 30 yaşında olduğunu da söyleyelim Alexander Zakozy'nin. Şimdi buradan devam edelim. Biliyorsunuz Umut Camkıran'la Thomas Salek arasında bir karşılaşma oldu yine gece. Ve bu karşılaşmayı ben Umut Camkıran'ın knockout'ta alacağını söylemiştim. Ama sayıyla kazandı. Tabi bazı roundlarda rakibini zorladığını görüyoruz. İnternet üzerinde bu maçın yayını 10 euro falandı. Ama çok geç tabii ki haberim oldu bundan. Yine de alıp izler miydim? İzlemezdim galiba. Burada highlights'ını paylaştım maçın sizlere, özet görüntülerini. Tabii ki Umut Camkıran bazı roundlarda Thomas Salek'i zorluyor. İlk roundlarda vesaire. Ama demek ki karşılaşmanın sonunu getiremedi. Çünkü kısa bir hani bu özet videosu gerçekten. Böyle bir hani rakibi bile knockout'ta geçemediği için ben Umut Camkıran'ın ileride ciddi sorun yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten rakip seçimleri kötüydü ta ki bu maça kadar. Sadece Arnold Cercay karşılaşması var. Yani bariz bir şekilde onun haricindeki rakipleri çok da önemli isimler değildi. Dilerim daha iyi rakiplerle görürüz ve çıkabildiği kadar yukarılara çıkar Umut Camkıran. Buradan kendisini tekrardan tebrik ediyorum. Karşılaşmayı kazandığı için. Evet, şimdi buradan tabii Amerika'da da maçlar oldu. Efe Ajagba biliyorsunuz Jared Anderson'ın maçları vardı. Ajagba Vianello'yla ben zaten hani analiz videosunda da söylemiştim. Maçı 3 hakem kararıyla kazanır diye söylemiştim ama tabii ki Vianello daha iyi bir şekilde geldi. Güzel bir şekilde dövüş çıkardı. Bu maçta Efe Ajagba'nın jablarını iyi kullanacağını ben zaten söylemiştim. Hem jablarını hem de işte body shotlarını güzel kullandı ve özellikle ona maçı kazandıran şey şuydu. 7, 8, 9. roundlarda ters kart dövüşerekten bütün roundları aldı. 10. round yine Vianello'ya gitti ve karşılaşmanın ilk 3 roundu da yine Guido Vianello'daydı. Karşılaşmaya çok iyi başladı ama ilerleyen roundlarda tıpkı hani analiz ettiğimiz gibi Efe Ajagba karşılaşmanın devamında maçı kazanmış oldu. İki hakem 96-94 Ajagba'ya verdi. Ben de zaten öyle verdim. Buradan Jared Anderson'a geçecek olursak Jared Anderson'ı biliyorsunuz 7 ya da 8. roundda ben knockout eder demiştim ama Riyad Merhi gibi hani çok durağan bir rakibi adam hani neredeyse yumruk bile atmadı.
Onu dahi nakavt edemedi. Ama rahat kazandı. Son round hariç bütün roundları kazandı. Jared Anderson rahat bir galibiyetti ama bu maç bir ölçü olmayacaktır kesinlikle. Daha iyi rakiplerle ringe çıkması gerekiyor. Bu karşılaşması, Charles Martin karşılaşmasından güzel dersler almış gerçekten. Çok fazla açık vermedi. 1-2 round haricinde iyi bir maç çıkardı ama zaten Merhi de dediğim gibi hiçbir şey yapmadı. Tabii bu maçların sonucunda Jared Anderson 18. sıraya ve Efe Ajagba da 22. sıraya kadar çıktılar. Tahminim benim Efe Ajagba ile Frank Sanchez arasında bir maç olabilir ilerleyen süreçte. Biliyorsunuz Frank Sanchez şu anda Fury Usyk gecesinde 18 Mayıs'ta Agit Kabayel ile karşılaşacak. Bu da onun için önemli bir maç olacak. Buradan tabii ki boks haberlerine geçelim. Joe Joyce'un menajeri Dillian White'le yapacağı maç hakkında büyük endişeleri olduğunu söylemiş. Bunun dışında Tyson Fury'nin antrenörü Sugar Ray Stewart Alexander Usyk'i yenmek için şok derecede taktiklerini öne sürmüş. Zaten hani knockout'la kazanır diye söylemişti Sugar Ray Stewart. Tabi bunlar çok iddialı açıklamalar. Tyson Fury yine Sugar Ray'nin açıklamalarından bahsetmiş. Tyson Fury'nin potansiyel yeni 10 rakibi diye bir haber var. Hemen bu habere bir göz atalım. Evet, Tyson Fury Ring of Fire gecesinde biliyorsunuz Alexander Usyk'le maç yapacak. Ardından o maçın rövanşı şeklinde bakın işte burada Alexander Usyk çarpı 2, Usyk ile 2 maç, Joshua ile 2 maç, Daniel Dubois, Joe Joyce, Joseph Parker, Agit Kabayel, Deontay Wilder ama Deontay Wilder'ı buradan silebilirsiniz. Çünkü artık onunla 4. maçı kesinlikle yapmaz. Zaten gerek de yok böyle bir şeye. Bunun dışında eğer hani söylediği gibi Agit Kabayel, Joseph Parker bunlarla maç yaparsa gerçekten güzel olur. Özellikle Agit Kabayel ile ilgili ben hani kanalımda biliyorsunuz video da yaptım. Agit Kabayel Dünya Şampiyonluk maçı yolunda diye. Oldukça da tabii ki fazla izlendi bu video. Bakın neredeyse 800 kişi izlemiş. Ve ben bu maçı hani neden söyledim unvan maçı görecek diye. Belliydi ki Arabistan'da tekrar bir maç alacak Agit Kabayel ve o maçı da aldı zaten şu anda. Biliyorsunuz ki Frank Sanchez ile birlikte dövüşecek. Bu maçı da kazanması halinde zaten sıralamalarda yanılmıyorsam WBO'ydu. WBO olması lazım. Orada WBC özür diliyorum. WBC'de şu anda Joshua 1. sırada, Agit Kabayel de 2. sırada olması lazım. Eğer hani olursa daha da yukarıya çıkabilir ve hani bir sonraki rakibi Joshua olabilir. Yani yanılmıyorsam 3. sırada da olabilir Agit Kabayel. Önünde işte Joshua vardı, bir de birisi daha vardı. Sanırım o isim Frank Sanchez de olabilir hatırladığım kadarıyla. İşte Frank Sanchez'i geçerse bir sonraki rakibi contender olan Joshua olacak. Dolayısıyla WBC kemeri için Fury ile maça çıkması çok da mantıklı gözüküyor. Belki de o yüzden Agit Kabayel ile karşılaştığına dair böyle bir haber var. Şimdi buradan diğer bir haber sitesine geçelim. Anderson ve Ajagma'nın şeylerinden bahsetmiş. Maçlarını kazandığından bahsetmiş. Heavyweight Doubleheader. Evet gerçekten. Özellikle bu Ajagba Vianello maçı gayet kırışmalı geçmişti. Ben çok beğendim. Ama Anderson Merhi maçı sıkıcıydı. Tek taraflı bir maçtı. Çok da beğenmedim açıkçası.
Bakalım başka hangi haberler var. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Evet, bakın buradaki haber. Ben de tam bundan bahsedecektim. Fury vs Usyk, a fight nobody seems to care about. Yani kimsenin umrunda olmayan bir maç diye söylenilmiş. Gerçekten iddialı bir açıklama. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki biliyorsunuz Fury geçen günlerde şey yaptı. Bir basın toplantısı yaptı. İşte Türkiye El Aşık de oraya telefonla katıldı. Ve tek taraflı bir toplantıydı. Yani Usyk orada yoktu. Neden yoktu onu da bilmiyorum. Bir hani konferans şeklinde de katılabilirdi ama niye katılmadı anlamadım. Gerçekten bu hani az önce bahsettiğimiz işte Ajagba Anderson'ın ringe çıktığı gecenin hem tartısı olsun hem basın toplantısı olsun. Bu Fury Usyk gecesinin işte sadece tek taraflı yapılan toplantıdan çok daha fazla izlendi. Yani bu şeyi gölgede bıraktı. Anderson Ajagba gecesi, onu da söyleyeyim, o derece ilgi düşük, yani garip bir şekilde. Belki de insanlar bu maçın hala olmayacağını düşünüyor olabilir. Ben öyle düşünmüyorum. Fury'nin yani kaşının açılması, her ne kadar Fury'nin bu zamana kadar tabii dövüşlerden böyle şaibeli bir şekilde çekilme durumları da olsa da işte veya çok uzun sürede maç yapma durumları olsa da zaten biz bunu hani Fury ilk defa yapmıyor. Senelerdir Fury aynı şekilde ama son yıllarda biraz daha kendini toparladı. Senede 2 maç veya işte bir maça kadar düşürdü bunu. Ben böyle yüksek miktarlarda bir parayı kesinlikle değil Fury olsun, değil başka bir boksör olsun, kesinlikle geri çevireceğini düşünmüyorum. O yüzden bu karşılaşma olacaktır. Herhangi bir sakatlık durumu yine olmazsa diye düşünüyorum. Şimdi de artık videomuzun sonunda bu Fury Usyk maçıyla alakalı dünya genelindeki tahminler ne durumda? Benim yorumlarım nasıl? Hemen ondan bir bahsederiz. En sonunda yine bir Joshua'ya değinip maç bu şeylerle alakalı haberlerle ve yorumlarla alakalı videoyu bitirmek istiyorum. Evet. Şimdi Tyson Fury, Alexander Usyk, biliyorsunuz 18 Mayıs'ta bir aylık bir süre kaldı bu maça. Ve gerçekten artık Usyk'in kazanacağını düşünenler de oldukça arttı. O 17 Şubat gecesindeki yapılan tahminlere göre Usyk çok çok daha önde. Yani %5, %6 daha önde. Dünya çapında bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten görüyorsunuz %59 ile Usyk kazanır demişler. %41 Fury alır demişler. Usyk kazanır diyenlerin %86'sı sayıyla alır demişler. Ve Fury kazanır diyenlerin de %66'sı sayıyla alır demiş. Evet, gerçekten dünya çapında yapılan tahminler gayet güzel. Tabi bu Şubat ayındaki tahminlerde Usyk %53'e %47 öndeydi. Onu da tekrardan hatırlatayım. Ve büyük böyle boks kanallarında da böyle prediction şeyleri, anketler açılıyor yani. Oralarda yapılan tahminlerde de yine %55'e %45 yani %55 ile 60 arası Alexander Usyk'e ihtimal veriyorlar kazanmasına diye söyleyebilirim. Tabii bu maç aslında biz uzun zamandır bekliyoruz bu maçı. Bir seneden fazla oldu neredeyse. Ben ta ki Francis Ngannou maçına kadar Tyson Fury'nin eğer Usyk'le maç yaparsa bu maçı Fury'nin alacağını düşünüyordum. Ama Francis Ngannou maçını gördükten sonra artık tamamen Usyk'in kazanacağını net bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü Tyson Fury'nin bacakları artık gitti. O eski esnekliği yok. İşte o yumruklardan kaçan, ayakları hızlı bir Tyson Fury yok. Yumruk gücü iyi olan, güçlü olan Tyson Fury yine yok. Çünkü Francis Ngannou'yu düşüremedi etkili yumruklar bulduğu halde. Ama Joshua gördüğünüz gibi 2 roundda hemen olayı bitirdi.
Tabii ki Joshua'nın hani Ngannou'yu yenmesi de öyle çok bir ağam şahım da bir olay değildi. Adam zaten bir tane maçı vardı ağır siklette. O da Tyson Fury ile yaptığı maçtı. O da Fury iyi hazırlanmadığı için oldu yani. Öyle Tyson Fury'yi bayağı bir kötü e, eleştiriler almasına sebep oldu. Burada tabii Bob Arum da söylüyor. İşte Top Rank'in sahibi. Diyor ki işte ya Fury bu maça hazırlanmamıştı bu Ngannou maçı için ya da işte artık o fiziksel özellikleri Tyson Fury'den gitti. Yani ben de şunu düşünüyorum. Ben yabancı bir kanalda daha görmüştüm. Yani yurt dışında bu maçla alakalı çok konuşuyorlar. Orada demişti ki yani Tyson Fury's legs gone. Yani ayakları yok artık adamın. Hareket edemiyor ringde ve hani çok garip duruyor. Bir hani Deontay Wilder 3 maçını izleyin, 2 maçını izleyin. Oradaki Tyson Fury'ye bakın. Adam bildiğin yani şey gibi. Lomachenko gibi yani. Şeyine göre yani. Sikletine göre neredeyse Lomachenko gibi adam. O derece esnekti yani ve yumruklardan da çok güzel kaçabiliyordu. Ama biz Tyson Fury'nin son maçlarında ne gördük? Adam neredeyse hani dokunsan düşüyor. Öyle bir pozisyona geldi. Ve şunu da söyleyeyim. Rakiplerine son yıllarda daha fazla sarılmasının sebebi de aslında o hani bacaklarının eskisi kadar esnek olmaması, hızlı olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü adamın boyu uzun yani. Yakından yapılan yumrukları göremiyor. Kendisinden hani rakipler oldukça kısa kaldığı için yakından vurulan yumrukları artık göremiyor yani Tyson Fury. Bunu hani ben bir önceki videomda da belirtmiştim. O boy farkı çok fazla olursa kısa olan boksöre bu ciddi anlamda yarayabiliyor eğer içeriye girerse. Tyson Fury de hani rakip içeriye girmesin diye hemen üzerine çullanmayı zaten deniyor. Bu açıdan Alexander Usyk'in büyük bir avantajı var. Çünkü aralarında boy farkı fazla olduğu için Usyk'e bu avantaj olarak yazılacaktır ki Usyk içeriden çok güzel yumruklar bulabiliyor gerçekten. Kontra yumrukları harika. Bunun dışında Tyson Fury hani jablarını yine hala güzel kullanabiliyor. Ona bir şey demiyorum. Ama bence bu ayakların yavaşlaması tamamen Alexander Usyk'in ciddi anlamda öne çıkmasını sağlayacaktır. Bu maçla alakalı yorumumla alakalı da spoiler vermek istemiyorum ama ben de hani dünya genelindeki hayranlar gibi bu karşılaşmanın öyle knockout'la biteceğini falan düşünmüyorum. 12 round boyunca bence biz bu maçı seyredeceğiz. Sonucunda da yani dediğim gibi artık Usyk tarafına geçtiğim için anlamıştırsınız yani Usyk'in kazanacağını düşünüyorum. Tabi detayları bu video çok önemli bir video olacak bu Fury Usyk videosu. Onda bütün detaylarından, bütün olasılıklarından yine bahsediyor olacağım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de yorumlarınızı yine ben bekliyorum. Ağır siklet gayet güzel gidiyor şu anda. Hareketli gidiyor. Özellikle alttan yukarıya bayağı bir contender birikti. Yani ciddi anlamda şampiyonla karşılaşabilecek olan işte Joseph Parker şu anda ve Agit Kabayel ciddi anlamda yükseliş gösteren boksörlerden. Joshua da yine nispeten bir şeyler yapabildiğini gösteriyor. Son maçlarıyla beraber yılda 4 defa maç yaparaktan Joshua'yı da gerçekten tebrik ediyorum. Joshua da biliyorsunuz Eylül ya da Ekim ayında ringe çıkacağını söyledi. Rakibini çok merak ediyorum. Umarım iyi bir rakiple ringe çıkar. Ben özellikle işte Daniel Dubois ile maç yapmasını isterim. İngiltere'de bu maç gerçekten güzel olur. Ve hani Usyk'in yendiği Dubois'i de yenmesi olur hani ona daha hani genç bir boksörle karşılaşarak onu daha da aktif tutar diye düşünüyorum. Bu kadar yani söyleyeceklerim. Umarım bu pazar sohbetini beğenmişsinizdir. Gerçekten kanalımızı çok aktif tutuyorsunuz. Yorumlarınız çok güzel. Yorumlara da zaten ben hemen hemen hani siz yazar yazmaz görür görmez cevap veriyorum. Güzel bir boks ortamımız oluştu. Kanalıma abone olmanızı ve
Videoları eğer beğeniyorsanız da beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Ben hepsini okuyorum zaten. Tekrar teşekkür ederim sizlere. Yeni bir video takvimi paylaşacağım. Bu Free Usyk gecesindeki 3 ağır siklet karşılaşmaya da video gelecek. Onun haricinde zaten pazar sohbetlerimiz devam edecek. Aktif bir şekilde. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.